Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ama yine de hatırlatalım. Bu videoda anlatılanlar tıpkı diğer videolarda anlatılanlarda olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi de bu videoda sohbet edeceğiz. Sohbetimizin konusu Terra Classic Launchcoin olacak. Böyle haftada bir ara ara Launchcoin videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bir bakalım istek üzerine tabii bu çok istiyorsunuz diye. Bir bakalım son durumlar ne? Öncelikli olarak grafik tarafından, teknik taraftan baktığımızda Luna'nın launch olduktan sonraki tepesi görmüş olduğu en yüksek tepe 639. Ardından diplere geldiğimizde ise en kötü, en kötü zamanlarda 56'lara düştüğünü görüyoruz. Çok kötü zamanlarda. Ve şu an yine baktığımızda yine o 56 bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Launch tarafında. Yani görüp görebileceği en kötü seviyelerde arkadaşlar. Buradan döner miye baktığımızda daha önce bunun için de alt taraftan RSI'ye bakıyoruz. RSI tarafında bir düşen trend varmış. Düşen trend kırılmış ve ardından yükseliş başlamış. Uçmuş gitmiş fiyat. Şu ana baktığımızda ise kıymetli dostlarım yine bir tepe. Şurası bir tepeydi. Şurası bir ara bölgeydi. Burası da dipti. Burası bir yukarıdaki yer tepe, şurası tepe sevgili dostlar. Alt taraf bu bölge bir altı, şuralar bir altı ve şu an kırdı mı kıracak mı mücadelesini veriyoruz. Launch'ta sevgili dostlar henüz uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz. Bizi kimse tutamaz demek için erken ama ve lakin kırılım yakın. Yani yükseliş yakın gibi görünüyor ama dediğim gibi henüz kırılım gelmiş değil. Bu uzun vadede. Buradan kırılım geldikten sonra şu alttan yukarıya doğru kırılım geldikten sonra sevgili dostlar 75 gün gibi bir bekleyiş olmuş ve 413'lük %413'lük bir yükseliş yaşanmış 75 günde. Şimdi bekliyoruz yine bir kırılım gelmesini. Gene bekliyoruz. Yukarılarda 3.0 256'ları belki de daha fazlaları 3.0 639'ları belki de daha fazlaları. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Piyasadaki özellikle Lunch tarafındaki haberlere dikkat kesiliyoruz. Lunch tarafında neler oluyor? Biraz bu konulara bakalım. Bu hafta neler oldu Lunch tarafında? Öncelikli olarak geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri, SEC hatta geçen ay bile diyebiliriz. SEC Launch'la anlaştı, Luna ile anlaştı daha doğrusu ve 4.47 milyon dolar parayı verirseniz sizin peşinizi bırakırız. Siz de projenizi alırsınız, sahip çıkarsınız, yükseltiyor musunuz, düşürüyor musunuz? Ne yaparsanız yapın ben sizi yakanızdan düşerim dedi. Launch'un yükselebilmesi için, tekrardan insanların güvenini sağlayabilmesi için Amerika nezdinde, SEC nezdinde aklanması gerekiyor. Bunun için de ne yapması gerekiyor? Para. 4.47. Launch bunu kabul etti. Burada anlaştılar. Bu 4.47 ödenecek ya da ödenmeyecek ama bu karara bağlandı. Bunun hemen peşinden geçen hafta biz geçen haftaki videoyu çektikten hemen sonra Three Arrows sevgili dostlar 3AC şeklinde de görmüşsünüzdür Twitter'da, sosyal medyada. Oldukça iyi geçen senelerde piyasalarda şov yapan bir yatırım firması idi, battı. Kripto paralarda acayip güzel işlemleri vardı. Acayip güzel destekleri vardı. Yok oldu, battı gitti. Niye yok oldu sevgili dostlar? Mahkemeye sundukları raporda Do Kwon diye bir adam çıktı. Luna diye bir proje yaptı. Luna'nın yanında USDC diye, USDC, TC diye bir coin yaptı. Bunun dolara stabil olduğunu söyledi ve bunu alırsanız size yılda %20 faiz stake artık ne derseniz vereceğini söyledi. İnsanlardan parayı topladı. Bütün piyasadan parayı topladı. Ben de o insanlardan, o şirketlerden biriyim dedi. Ve ardından veremeyeceği bir vaatte bulundu. Piyasayı manipüle etti. Bütün parayı topladı. Sonra da battı, kaçtı, gitti, yok etti paraları. Ben de o yüzden battım dedi. Luna yüzünden, Do Kwon yüzünden battım
Bir sürü borcum var, bir sürü kişiye paramı ödeyemiyorum. Bu parayı ödeyebilmem için beni batıran şirket olan Terraform Labs'a Luna tarafına 1,3 milyar dolar para istiyoruz dedi. Şimdi SEC Amerika 4,47 milyon dolar istiyor. 4,47 milyar dolar, özür diliyorum. Belki bu ana kadar milyon demişimdir. Milyar. SEC 4,47 milyar istiyor. Three Arrow'da sevgili dostlar 1,3 milyar dolar istiyor. Böyle bir para Do Kwon'da, böyle bir para Terraform Labs'ta var mı bilinmez. İsteyenin bir yüzü kara. Bir de bu çıktı başımıza. Başka sevgili dostlar proje şu an Terraform topluluğu, Launch topluluğu arkadaşlar bir sürü değişik değişik projeler yapıyor. Launch'u yükseltebilmek, eski günlerine geri kazanabilmek için. Uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, uğraşıyorlar ama bir türlü başaramıyorlar arkadaşlar. Ve diyorlar ki belki bizim aklımız ermiyordur. Belki aramızda, belki sokakta bir sürü hackerlar falan var ya sağda solda. Belki onlar yapabilirler diyorlar ve önce bir karar veriyorlar. Launch'un yükselebilmesi için repack yapmamız lazım. Yani USDC'yi, USDC'yi 1 dolara sabitlememiz lazım. Ey hackerlar, ey bilgisayar mühendisleri, ey yazılımcılar, ey ekonomistler, ey kafası çalışan alimler. Bize bir fikir verin. Bize çalışan bir fikir verin. Bu çalışan fikri USDC'ye uyguladığımızda USDC eğer 1 dolara sabitlenirse arkadaşlar. Yani fikri beğenirsek tamam bu olur. Akla mantığa uygun. Fikri beğeniyoruz. Hadi yapıyoruz dediğimizde size 250 bin dolar ödül vereceğiz dedi. Eğer sizin bir fikriniz varsa hemen ulaşıyorsunuz arkadaşlar topluluğa. Diyorsunuz ki benim fikrim var. Bu fikriniz beğenilirse 250 bin doları alabiliyorsunuz. Veriyorlar size. USDC 1 dolara bağlanıyor. USDC 1 dolara bağlandıktan sonra Launch'un önü açılıyor. Gelsin paralar. İşte Launch 1 dolar olur mu'nun kapısı açılıyor arkadaşlar. Hocam Launch 1 dolar olur mu? Böyle eğer USDC 1 dolar olursa Launch niye olmasın? Ve diyorlar ki bu 250 bin sevgili dostlar 1 milyon dolara dahi çıkarabiliriz. Yeter ki bize güzel bir fikirle gelin. Biz bulamadık arkadaşlar. USDC'yi 1 dolara yapmanın yolunu siz biliyorsanız gelin. Üçüncü bir haber sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere BTC Türk Borsası hacklendi. BTC Türk Borsası hacklendikten sonra BTC Türk direkt Launch'u delist etti arkadaşlar. Herhalde Launch'u suçladı. Launch üzerinden geldiler bu hackerlar falan dedi. Niye eklediğinde, niye attığını da aslında tam olarak duyurmadı. Yani şundan dolayı Launch'u delist ediyoruz demedi. Bir sürü şey var. Herkesin bir fikri var. Şunlar olmuştur, bunlar olmuştur diye ama olan Launch oldu. Launch'u delist etti, gitti. Şimdi benzer bir delist olayını Gemini borsası yapıyor arkadaşlar. Gemini borsası bizim için önemli mi? Şöyle bir bakalım Gemini borsasına, Launch'un işlem gördüğü yerlere. Binance borsası delist ederse Launch'un yandık. En çok işlem hacmi orada. OKEx borsası delist ederse yandık. Bybit delist ederse yandık arkadaşlar. Bu üçlü, altın üçlü en çok Launch piyasası hacim döndüğü yer. Ardından Kraken geliyor, Gate.io geliyor, HTX geliyor, KuCoin geliyor, MaxC borsası, Bitget geliyor. Bunlarda da bayağı iyi bir hacim dönüyor arkadaşlar. Zaten bu hacim dönen borsalara baktığımızda fiyatlar da hemen hemen aynı. Birinde 778 iken diğerinde 78, bir diğerinde Kraken'de 780. Hani kuruş oynuyor arada fiyat farkı olarak. Birebir hepsi aynı değil. Yani ilk onda değil Gemini borsası sevgili dostlar. Arka sayfaya geçtiğimizde Gemini borsasının Launch işlem gören borsalar içerisinde 14. sırada olduğunu görüyoruz. Ve şu an Gemini borsasının Launch'u delist etme kararından sonra inanılmaz derecede insanlar Gemini borsasında Launch'larını satıyorlar. USDC'ye geçiyor, USDT'ye geçiyorlar arkadaşlar, dolara geçiyorlar ya da başka bir coin'e geçiyorlar arkadaşlar. Ve şu an Gemini borsasına baktığımızda fiyat
yani 780 olan fiyat arkadaşlar 33. Yani bir sıfır eklemiş, ilave etmiş. Gemini borsası şu an kendi yatırımcısına, kendi Launch yatırımcısına resmen ihanet ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Fiyata bakın yani. Böyle bir fiyat olabilir mi yani? XT.com'da da yine benzer saçma sapan fiyatlar var arkadaşlar. Hani bu borsalarda işlem yapıyorsanız ve elinizde Launch varsa dikkatli olmanızda fayda var. Borsa yatırımcısını, Launch yatırımcısını resmen yakıyor şu an. Haberiniz olsun. Gemini borsasının Launch'u delist etmesi, Launch fiyatına bir etki eder mi? Görüldüğü üzere şekil 1A'da etmemiş arkadaşlar. Kendi borsasındaki yatırımcılarını sadece mağdur etmişler, o kadar. Gemini delist etmesi kötü tabii ki de. Yani niye delist etsin ki? Niye olmasın ki? Orada da 3-5 kuruş hacim oluyordu. Orada da 3-5 kuruş para geliyordu Lunç tarafına. Olmayacak o bundan sonra ama olmasa da hani ne yapalım, yapacak da bir şey yok. 14. sırada çok da önemli değil ama az da olsa önemli. Evet, yakımlara bakalım bir de sevgili dostlar. Yakım tarafında Luna'da, Launch tarafında neler oluyor? Şöyle baktığımızda Mayıs 2022'den beri arkadaşlar yakımlar devam ediyor. 129 milyarlık bir yakım olmuş. Bugün yaklaşık yarım saat sonra gün dönümü olacak ve bugün de 11 milyon dolar, küsurata gerek yok, 11 milyon dolarlık bir yakım olmuş. Token adedinde bir azalma olmuş. Yakımın ne kadar yüksekse piyasada adet o kadar azalır. Piyasada adet ne kadar azsa fiyat o kadar yükselir. Daha az parayla daha güzel yükselişler yapılır. Yakımlar önemli. En çok kimin yaptığını bakmaya gerek var mı? Bakalım, çünkü hocam bir tek siz bakıyorsunuz, diğerleri bakmıyor dediğiniz için söyleyelim. En çok sevgili dostlar şu ana kadar yapılan toplam yakımların %49'unu, neredeyse yarısını 63 milyar küsür adetle Binance borsası yaptı arkadaşlar. DeFi Launch protokolü görüyoruz. Lunatics token'ı görüyoruz. MaxC borsasını görüyoruz. Bunlar milyarlık yakım yapan borsalar. Aşağıda da milyonluk yakıcılar var sevgili dostlar. Diğer tarafta. Şimdi piyasa nasıl? Bu taraftan bakalım sevgili dostlar. Önce Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 0.80 artıda, Ethereum'da 0'a 0, elde var 0. Dün nerede bıraktıysak orada. Geldik Lunch'a geldiğimizde Lunch'un 0.39 artıda olduğunu görüyoruz bugün özelinde. Ama bu hafta, bu ay ve yılbaşından beri de düştüğünü, zarar ettiğini görüyoruz. Şöyle biraz daha içeriye girdiğimizde piyasa değerinin 424 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Lunch'un aynı zamanda da %8'lik bir hacimde bir artışla 13 milyon dolarlık bir hacmi olduğunu görüyoruz. 13 milyon dolar para değil arkadaşlar. Yani lunch için para değil. Bir balina, birazcık küçük bir balina, yani büyük olmasına bile gerek yok. İyi bir para girişi yaparsa lunch'ta güzel yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Küçük paralarla büyük fiyat oynaklığı yapabilir balinalar. Dolayısıyla balinalar böyle coinleri sever. Lunch'ta bir patlama görebiliriz. Hazır hacim bu kadar düşmüşken. Göstergelere bakalım, çünkü bu paralar, bu balinalar göstergelere göre al sat yapıyorlar. Momentum ve MACD'nin al sinyali verdiğini görüyoruz. Para gelebilir. Balina alım yapabilir. Bu ay gücüne baktığımız zaman da sat veriyor. Ayıda olduğumuzu söylüyor. Lunch özelinde bilmiyorduk. İyi ki söyledim diyelim. Buna da zaten dedik ki tarihi seviyelerde. Aşağı iniyoruz. Hacim ağırlıklı ortalama al vermiş. Hul hareketli ortalama al vermiş. Bu tarafta da bir problem yok. Özellikle de hacim ağırlıklı ortalamanın geçtiği 753'ün üzerindeysek. 753'ün üzerindeysek Lunch'ta artık yani ölmüş eşek kurttan korkmaz. Yapacak bir şey yok. 753'ün üzerindeysek elimizde mal varsa tutmaya devam ediyoruz. Peki yeni mal alıyor muyuz arkadaşlar? Baktığımızda hani Launch'ta öyle şu an için grafikte büyük bir harekette bekliyoruz. Ama hareketin henüz şu an başlangıcı gelmedi. Ama ve lakin dediğim gibi az kaldı. Peki orta daha kısa vadelerde vaziyetimiz ne sevgili dostlar? Launch'ta biz diyorduk ki burada bir
Alt bantta sevgili dostlar şuralarda bir al seviyeleri. Buralara her geldiğinde yükseliyor demiştik. İşte 563 tarihte de en düşük olduğu seviyeler. Buralara gelince launch yükseliyor arkadaşlar. Ama ve lakin şu 83'ler bölgesine takılıyor. 83'te de zaten bir düş tepe vardı. Bir düşen trend olayımız vardı. Burada yine takıldığını görüyoruz. Ne yazık ki. Öyleyse sevgili dostlar, lunch alabilmemiz için kıymetli dostlar, bu böyle gelecek hani şuraya gittiği gibi değil, şuradaki fitiller gibi değil arkadaşlar. Düşen trendi kıracak ve üzerinde gün kapatacak arkadaşlar. 2 gün kapatacak. 2 gün kapattıktan sonra hedef 101. 101'i kırmamız da zor. Çünkü 101'den şu kırmızı geçiyor. Yani 200 günlük hareketli ortalama geçiyor. Kırmızı çizgi geçiyor sevgili dostlar. Bu kırmızı çizgiyi daha önce biz kırarken çok zorlandık. Yani baktığımızda daha önce yapmış olduğumuz, geçen sene yapmış olduğumuz analizlerde eğer beni geçen sene izliyorsanız hatırlarsınız. Diyorduk ki sevgili dostlar burada bir düşen trend kırılımı var arkadaşlar. Bu düşen trend kırılımında hedef 83 diyorduk. Çünkü 83'te 200 mağ vardı. Şu kırmızı çizgi vardı. Bu çizginin üzerine atmamız, kalıcı olmamız çok zor ama bir kalıcı olursak uçar gideriz demiştik. Geldi, buraya bir vurdu. Üzerine attı. Sonra altında mıyız, üstünde miyiz? Altında mıyız, üstünde miyiz? Altında mıyız, üstünde miyiz? Üzerine atınca da roketler geldi. Bunun altı üstü çok uzun sürdü sevgili dostlar. Şöyle bir alalım buradan buraya 18 gün 20 gün gibi sürmüş. Şimdi ne bekliyoruz? Bunun ilk önce sevgili dostlarım buraya gelmesini hani önce şu düşenler bir kırılacak. Sancılı dönem yani. Önce bu sancılı dönemi bir atlatacağız. Şunları yavaş yavaş bir silelim. Şimdi alalım kalemimizi elimize. Önce burayı bir kıracağız yukarı. 83'ün üzerine atacağız. 83'ün üstü al sinyali zaten. Ardından bu da zaten şöyle aşağıya doğru düşüyor. Buraya geldiğini varsayalım. Buraya geldikten sonra oyalanma dönemi bunu kırması zor. 101'in üzerine atması çok zor. Ama 101'in üzerinde 2 gün kalıcı olursa tıpkı geçmişteki gibi roket. Üzerinde kalıcı olursa tıpkı geçmişteki gibi roket. İlk hedef 256. Sonra 639 arkadaşlar. Launch'ta bizim şu an için orta vade öyle çok da uzun olmayan vadedeki hedeflerimiz olarak görülüyor. Uzun vadede 1 dolar olur mu sorusunun cevabını zaten topluluk vermiş. Bize bunun fikrini getirene 250 bin hatta 1 milyon dolar dahi veririz demiş kıymetli dostlarım. Evet, başka da söylenecek bir şey yok. Uzun vadeli lunch yatırımcısıysanız, lunch yatırımcısı olmak istiyorsanız bekleyin 83'lerin üzerine atsın. Daha önceden lunch aldınız ve içerideyseniz de sevgili dostlar ekleme yapmak için benceleyin, yükseliş onayını bekleyin. Lunch'un şuradaki gibi bunun üzerine atmasını yani 101'lerin üzerine atmasını bekleyin. Buradan ekleme yapmayın. 101'in üzerine attığında ekleme yapar. Maliyet eğer daha yukarıdan buralardan aldıysanız maliyetinizi şu ortalara getirmiş olursunuz ve yukarılara gittiğinde de kar elde etmiş olursunuz. Yatırım tavsiyesi vermedik, sohbet ettik sevgili dostlar. Daha fazla sohbet, beğendiğim coinleri paylaşmamı, hocam hangi coinleri alıyorsunuz, hangi coinleri satıyorsunuz, daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız da Telegram grubumuza gelmeniz gerekiyor. Telegram grubumuz ücretsiz. Ama şartları var. Nedir o şartlar? Kullanmış olduğum borsada işlem yapmanız sevgili dostlar. Burada da GTO borsası giriyor. GTO borsasında Launch da oldukça hacimli bir şekilde var. GTO borsası referans linkini tıklayarak GTO borsasında üyelik açıyorsunuz. Üyelik açtığınız zaman ben sizi Telegram grubuna alıyorum. Yani üyelik açıp işlem yapmaya başladığınızda sizi gruba alıyorum. Ve GTO borsasında da benim referansımla gittiğiniz için de indirimli bir şekilde, komisyon indirimli bir şekilde
al-satlarınızı güvenli bir şekilde yapıyorsunuz. Bu arada şunu da hatırlatalım. Yeni kripto para yasasına göre Gate.io borsası Türkiye'den lisans onay aldı sevgili dostlar. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.